Az önce apartmanda kağıdı gördüm, yine aklıma geldi. Söylediğimi zaten hatırlamıyorum. Üstüne gereksiz bir bilgi. Sadece üzerine ne kadar vakit harcadığımla alakalı. Hatta Deniz gülecek bunu anlattığımı. Gaz sayaçlarını değiştirdikleri gibi su sayaçlarını da değiştirmeye karar vermişler. Apartmana yazı asmışlar. İşte ayın 11'inde saat 12 ile 4 arası geleceğiz diye. Ama bu sefer çok daha büyük bir kağıt parçası, bir A4 kağıdı her katı asılmış. Ve özellikle diyor ki işte şu saatlerde evde olmanız lazım. Evde olamayacaksanız da numarayı vermiş. Yeşil numaramızı arayın. Başka bir gün için kendinize tarih saat seçin. Gelip değiştirelim diyor. Yani birkaç gün boyunca aramak istedim. Fırsat olmadı. Bir gün de yine böyle birkaç sefer denemek zorunda kaldım. Açmadılar. En son akşam kaç? 5-5.30 civarı falan tekrar denediğimde bu sefer bağlandı. Her seferinde operatör dinletiyor, işte şuna basın buna basın vesaire. Sonunda bağlandığımda kadına 5 dakika ayrıca ismimi spell etmek zorunda kalıyorum her seferinde, tabii ki o normal de. Kadın sonunda şey demez mi? Şimdi işte ayın 11'inde sizin apartmana gelecekler. Sizi evde bulamadıkları zaman kapıya not bırakacaklar. O zaman arayacaksınız ve yeni tarih alacaksınız. Madem öyle yazsana, koskocaman kağıt bırakmışsın, evde yoksan buradan randevu al diye. Ben de onu takip ediyorum. Ne yapsaydım acaba? Quando la disperazione e lo sconforto. Zaten kafalarının karışık olduğu belli de, çünkü mesela geçen sefer de tamam geldiler, evde bulamadılar. Gerçekten posta kutularına sizi evde bulamadık, şu numaradan arayın, randevu alın diye kart bırakmışlardı. Ondan 1,5 hafta sonra apartmanda yeniden bir kağıt asılıydı. Bu sefer öğleden sonra bir saatte geleceklerini söylüyorlar. Hani belki de arayanlardan ortak bir şey mi çıkardılar? Hani bu apartmanda insanlar bu saatlerde evde oluyorlarmış gibi görünüyor, ya da evde olmaları daha büyük ihtimal. Öyle bir çalışma yapacaklarını hiç sanmıyorum ki, benim sıfır. Ama hani neden olmasın? Belki birinin aklına gelmiştir. Mesela onu daha önce görmüş olsaydım yeni randevu almaya çalışmadan önce bana uyuyordu. Onun dışında bugün 12 Ekim Perşembe günü. Dün sabah 5.45'te girdim. Öğleden sonra 2.30'da 2.35 falan gibi çıktık. Canberk'e de dedim yani hani bugün belki bunu yaparsak önümüzdeki günler için biraz daha arayı kapatmış oluruz falan diye. Bilmiyorum gerçekten öyle olacak mı? İnanılmaz arttı siparişler. Haftanın başında demiştim yani Salıdan itibaren her güne en az 2 tane pasta siparişi var diye. Şu an bu sabahın siparişleri cumartesiden daha fazla. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ve artmaya da devam ediyorlar. Akşamları da bir sürü sipariş alıyorlar. Sabah geldiğimizde ekstra 3'er 4'er kağıt parçası daha buluyoruz ortada. Bakalım, çok eğleniyoruz bu hafta. Bu da dün aslında işimizin 8 saat yerine 9 saat sürmesine sebep olan arkadaş bozuluverdi bir anda. Prizin yakınındaydım. Küçük bir ışık gördüm köşeden. Tartının fişi takılıydı oraya. Hangisinin suçu, ne oldu o sırada, çünkü kullanmıyordum. İkisi de kullanımda değildi. Etrafta hani deyip de kafalarını zorlayacak bir şey de olmamış olmalı. Hani yakınındaydım ama onlarla hiçbir alakam yoktu. Priz gitti. Mikrodalga gitti. Çikolataları fırının kenarında benmari'de saçma sapan şekillerde saçma sapan 1800'lü şekillerde eritmek zorunda kaldık. Hani normalde 5-10 saniyeni alacak bir iş için uğraş pasta kaplamamız gerekiyordu. 2,5 kilo çikolata karışımını ocakta erittik vesaire. O hiç iyi olmadı öyle ve bugün de aynı zorluklarla bırakacak bizi. Patrona söyledik. Dedi ki kaç ay önce almıştık onu, nasıl olur? Öyle kaç ay önce aldığını mı bakar arıza yapacağı.